Uyarı. Bölümün ilk 13 dakikasında masumiyet temasına bağlı olarak 2D stil geçişleri kullanılmaktadır. Bölümün devamı 3D realistik formatta ilerleyecektir. Kurohana, yıl 942, Mayıs gün 8. Haijin Konseyi, damarlarında kan yerine rüzgar akan samurayların diyarı. Asuaka, bizim iznimiz olmadan saraydan adam toplamaya çalışarak Valabrion'daki savaşa katılmaya kalktın. Senden af dilemiyorum Yasari. Zarhagon'un hizmetkarı Lehitrin 2 hafta evvel dostumuz Valabrion'u kuşatmaya aldı. Ve Valabrion düştüğünde masum kanlar topraklarımızda da akmaya başlayacak. Damarlarında rüzgarın kanı yok. Buna rağmen usta Rajma seni Haijin taşında eğitme lütfunda bulunmuştu. Ama hala onun isminin ardına gizlenerek bize karşı gelme cüretini gösteriyorsun. Konuştuğun bu toprakların dili değil. Keşke Rajima Usta yaşasaydı. Yeter. Hüküm verildi. Yarın güneş tepeye varmadan şerefinle seppuh yapacak ve bu utancı kanınla yıkayacaksın. Tek gayeniz bu kutsal salonda aldığın nefesi boğazıma düğümlemek. Ama biliniz ki gerçek adalet bu duvarların ötesindedir. Aciz nefesimi daha fazla yorma Asuaka. Şimdi eve git ve oğlunla vedalaş. Annesinin ölümünden sonra babasının bu hazin vedası 3 birey için ağır bir imtihan olacak. Ama endişelenme. Onu biz yetiştireceğiz. Gerçi körpe bedeni bizim eğitimlerimize ne kadar dayanabilirse. Oğlum, uyan. Bu diyardan gidiyoruz. Ayakçılar. Kaçtığımızı fark etmiş olmaları lazım. Ve benim olana kadar durmayacaklardır. Oğlumu onlara veremem. Rüzgar samurayları da peşimdeyse Akage'yi karadan kaçırmanın imkanı yok. En iyisi sahilde bir sandal bulmak. Kayalıkların arayollarından sahile varmalıyım. Kayalıklarda ayak izimizi süremezler. Baba, biz burada ne yapıyoruz? Onlar gidene kadar sessizce beklemeliyiz. Ayakçılar Asuaka'yı evinde bulamamışlar. Tahmin ettiğim gibi Asuaka ölmek için acele ediyor. Şimdi gidin ve onu bulun. O ölmeden geri dönmeyin. Bir balıkçı sandalı bulursak senin hemen Loritnar'a gitmen gerekli. Rüzgarım senin oraya ulaştıracaktır. Baba biz neden kaçıyoruz? Ayrıca ben çok üşüdüm. Valabrion'daki savaş buraya da geldi oğlum. Bu yüzden kaçıyoruz. Biraz daha dayan. Bir kayıkla seni Loritnar'a göndereceğim. Hem ben de başka kayıkla peşinden geleceğim. Tek kayık ikimizi taşıyamaz. Tamam mı? Tamam. Baba ben gitmek istemiyorum. Hem kayık ikimizi de taşır. Sen bana yalan söylüyorsun. Ben de başka bir kayıkla peşinden geleceğim. Sadece böylesi daha güvenli. Ve şunu unutma. Deniz hayat gibi her zaman dalgalı olabilir. Ama babalar hep oğulları için dalgaları dizginler.
Hadi şimdi sandala bin. Vaktimiz az. Rüzgarım sana okyanusta eşlik edecek. 星のように広くの影いつもの匂い確かに心の中で愛しくいつか愛しい明日も星のように広くの影いつもの匂い確かに Yapabilirim. Oğlum için dayanabilirim. Akagi, nefes alacağı güzel yarınlara muhtaç. O benim oğlum. Eğer öleceksem bile Akagi, Lorentar'da mutlu olacaktır. Onu bulmamaları lazım. Oğlum. Sadece rüzgarım onu ulaştırana kadar ölmemeliyim. Akagi, seni seviyorum. Oğlum. Dayanmalıyım. Hadi Asaka. Kalk. Asuaka, bu telaşla seni nereye sürüklüyor? Diz çökt ve onurunla ölmek için af dile. Titrediğini hissedebiliyorum. Yoksa dilin mi tutuldu? Benim sükunetim dahi bu toprakların eski lisanı kadar masum. Bu kaderin sana biçtiği son düello. Nefesinin hükmünü kılıcım verecek. Baba, hayaller bu kadar önemliyse senin hayalin ne? Senin hayallerini gerçekleştirmektir. Akagi. Kavaja Asuaka'yı sahilde öldürmüş ama oğlundan bir iz yok. Küçük bir çocuk bu diyarlarda hayatta kalamaz. Zaten eğitimlerde de ölecekti. Bu
Bu diyarın lekeli bir tohuma daha ihtiyacı yok. Bu ıssız kıyıda bir çocuğun ne işi olabilir? Ya etrafta başka insanlar da dolaşıyorsa? Rüzgar bana başka bir insan kokusu taşımıyor. Yalnız olmalı. Yıllar önce kaybettiğim yavrularımın acısını yeniden yüreğimde hissettirdi bana. Sanırım bu çocuk kimsesiz. Fakat buraya nasıl düşmüş olabilir? Neslimi yok eden, çocuklarımı acımasızca katleden insanlardan artık usanmış durumdayım. En iyisi sessizce beklemek. Bu son kalan yalnızlığımı da benden alamazlar. Baba. Ben geldim. Seni bekliyorum. Yoksa öldü mü? Bu yüz, bu ten, Kurahanalı olmalısın. Oradan buraya kadar küçük sandalı nasıl geldi acaba? Nefesi cılız olsa da hala sönmemiş. Çimanosu oldukça ıslak. Çıkarsam iyi olacak. Bu da ne? Küçüktü kolye. Sanırım adın Akagi. Burası oldukça tehlikeli olmaya başladı. Ufaklık, seni evime götürüp ne yapacağımı düşünsem daha iyi olacak. Lüjiman'ın fermanına göre Kıhakar Valabryon'dan sonra Lüjiman'ı da işgal etmeye başlamış. Lüjiman kendi halkını Zelhorina'ya sığınmaya çağırmış. Demek Valabryon'dan sonra Lüjiman da Kıhakar'ın ateşine düşmüş. Onları katletmeleri hoşuma gider ama bu karanlık ormana kadar gelirse bu kez benim de sonum olur. Üstelik bu çocuğu ne yapacağım? Tek başına bu ormanda hayatta kalamaz. Zaten nefesi bile şu an sönmeye yakın. Lanet olsun. Onu öldürmeli miyim? Yaşarsa, varlığım duyulursa insanlar yine peşimde olacak. Ama lanet olsun. O bir çocuk. Ve o gözleri, o masum gözler. Karanlığın bana geride bıraktığı en acı hatırayı hatırlatıyor. Kalbim bıçağa direniyor gibi. Eğer onu öldürürsem pişmanlık ormanın bile saklayamayacağı kadar ağır bir yük olacak omuzlarımda. Bunu hissediyorum. Kaderin bana fısıldadığı bir keder gibi. Ama yaşatırsam, insanlar beni bulursa ve onlar için benim nefesim hükmü çoktan verilmiş bir suçtur. Her iki yolda karanlık. Ama biri ruhumu öldürür, diğeri bedenimi. İnsanlar zaten bende olan her şeyi koparıp aldılar. Madem ki durum beni buraya sürükledi, o zaman sen benim olmalısın. İçimdeki kadim ruhun son parçasını sana aktarıyorum. Benden alınanların yerine artık sen benimsin.
Ben kadim ruha sahip son melşeyim. Onu bulduğumda kimsesiz ve korku doluydu. Bedeni yorgunluğun ağırlığına teslimdi. İçimde yıllardır kor gibi yanan annelik duygusu merakla birleşip beni esir aldı. Bu yüzden çekinsem de ona yardım etmekten geri duramadım. Ve ona baktığımda ölen çocuklarımın yarım kalmış hatırası o an içimde nüksetti. Ve bu onu bana armağan edilmiş bir lütuf gibi hissetmeme neden oldu. Bu yüzden onu yanımda tutmak istedim. Belki de bu kabullenemediğim bir bencillikti. Ya da benden alınan her şeyin bir telafisi. Ama kadim ruhumun son kalan özünü ona verdim. Artık o ruhumun gövdesine işlenmiş bir parçam gibi. İçimde uzun zaman sonra yeniden çiçek açan bir sevinç var. Geçmişi hatırlamayacak olsa da ismine sadık kalacağım. Ve onu asla kaybetmeyeceğim. Artık sahip olduğum tek şey o. Gün doğdu. Acaba Lücüman topraklarında durum nedir? Uzaktan, yakın bir şehirden gidip baksam iyi olur. Ayrıca belki Lücüman halk şehirleri boşaltmışsa gizlice biraz eşya toplayabilirim. Öğleden beri şehirde tek bir kıpırdı dahi yok. Güneş yavaşça batıya çekilmek üzere. Vakit kaybetmeden şehre inip karanlık çökmeden geri dönsem iyi olur.
Olamaz. Zarvagon'un hizmetkarı, yalansız deli konuşanların son varisi. Malvorin. Bildiğinden başka bir şey konuşmayan tek varlık. Atası Azzatka tüm ırkının dilini yanana mühürlemişti. Hakikatin kılıcı. Beni fark ederse öldüm demektir. Lujima'nın onurlu halkı. Dostumuz Valabrion'da harlanan savaşın ateşi bizi de yakmış. Gakarl'ın zalim kralı Zarhagon, o amansız savaşçısı Malvorin'i başımıza musallat etmişti. Yıkımın eşiğindeyken kralımız Lungmarj bizi Zelhorina topraklarına sığınmaya çağırarak mutlak bir felaketten kurtardı. Bugün ise yuvamıza kavuştuğumuz gündür. Zelhorina'nın cesur yeşim prensesi kudretli güneş büyüsünü kuşanıp kendi halkını feda etme pahasına Zarhagon ve karanlık ordusunu ebediyen Gakar'a mühürledi. Artık Zelhorina adında bir krallık olmasa da onların eşsiz fedakarlığını her yıl bu mukaddes günde anarak onurlandıracağız. Şimdi küllerimizden dolma, yıkılan evlerimizi ve sarsılan umutlarımızı yeniden inşa etme vaktidir. Yaver kalsın.
İkiniz de dışarı çıkın. Yaver, Buyurunuz kralım. prensesin kitabı büyücünün ellerine ulaştı mı? Evet kralım. Emriniz üzere teslim edildi. İyi. O halde dinle beni dikkatle. Bu kitabın varlığını yalnızca 3 kişi bilecek. Sen, ben ve büyücü. Büyücü kitabı incelemeyi bitirdiğinde bu konuyu tekrar konuşacağız. Şövalye Simonov için de bir ferman hazırlat. Onu terfi ettir ve büyücünün muhafızı yap. Fakat neyi koruduğunu bilmesin. Yanına da birkaç asker ver. Onlar için bu yalnızca bir terfi olacak. Dilini de sıkı tut Yaler. Emredersiniz kralım. Ayrıca derhal bir kervan hazırlansın. Valabrion'a doğru hemen yola çıksın. Onlara dostluğumuzu hatırlatmak için hediyeler götürsünler. Eskiden olduğu gibi. Emredersiniz kralım. Baş üstüne. Akage, doğada yaşamın kanunlarında mecbur bırakıldığımız şeyler vardır. Canlıların gölgeleriyle beslendiğimiz için insanlar hep bizi düşmandı. Oysa ki sadece yırtıcıları avlardık. İnsanoğlu anlayamadıkları şeylerin yitip gitmesini ister. Çünkü korkunun hükmü budur. Ve gölgeler en derin sırları saklar. Bir varlığın hakikatini yalnızlığın sessizliğinde görebilirsin. Zira maskesiz kalan ruh ancak o vakit konuşur. Gölge en derin sırların sığınağıdır. Her varlık gerçekliğini kendi gölgesinin ardında saklar. Varlıkların özünü anlamak istiyorsan onlara yalnız kaldıklarında bak. Çünkü gerçek doğası ancak orada açılır. Biz de bu yaşam kanunlarının bir parçasıyız. Bu yüzden artık senin de kalbinin kılıcını almanın vakti geldi. Şimdi kalbini hissetmelisin ki kalbin zifirinin mühürlü kılıcını sana bahşetsin. Anne, hala başaramadım. Acaba eve mi gitsek? Yarın tekrar deneriz. Son bir kez daha da kalbini hissederek. Evet, oldukça güzel. Başardım. Evet, başardın. Şimdi beni dikkatle dinle. Bu kılıç ırkımızın özüdür. Aynı maddeden yaratıldık ve ırkımıza has bir özellik. Kılıcınla arandaki bağ zifirinin karanlık özünde mühürlenmiştir. Kılıcımız kalbimizin gerçeğini yansıtır ve kaderimizi taşır. Bil ki senden güçsüz olanlar karşısında kılıcın asla kırılmaz. Çünkü onların gücü ona erişemez. Ama bir gün kılıcın kırılırsa bil ki karşındaki güç seninkine yakın ya da üstündür. Yine de zifirinin mührü kırılmış maddeyi yeniden örer. Bu döngünün süresi ise düşmanın kudretine bağlıdır. Bu yüzden senin kalbin de bu kılıç kadar sağlam ve duru olsun. Doğruluk eğilip bükülmez. Ne kadar kırılırsa kırılsın, sen kalbini korumayı seçmelisin. Yüreğine kulak ver. Düşüncelerin kılıcın gibi sen büyüdükçe değişebilir. Ama zifirinin mührü kalbin gibi hep aynı kalır. Sessizliğin içindeki huzuru yalnız o gösterebilir. Ve ne yazık ki zaman hain bir rüzgar gibi yaşamımızın yapraklarını bir bir koparır. Yine de zamanda yitirdiğimiz gözyaşlarını hayallerimiz avutur. Bu yüzden bulunduğun yerde huzuru öğrenirsen bu seni aşırılığın karanlığından korur. Yoksa bir gölgene sızar ve acıyla dolu huzursuz bir zihinle ölümü kucaklarsın. Şimdi eve gidebiliriz. Ben artık çok güçlüyüm. Eve önce ben varacağım.
Cadılara gittiğin için sana kızmadım. Sadece seni kaybetmekten korktum. Gündüz vakti öyle demiyordun ama. Tamam anne, özür dilerim. Zaten ben seninle ve kitaplarımla mutluyum. Düşlediğim arzular senin sevginin her zaman gerisinde. Akage, aslında artık bir şeyi seviyorsan yapmanı istiyorum. Korkarak, endişeyle yaşama. Sadece sınırlarını bil. Özgürlüğün başkalarını kısıtlamaz. Bir gün bunları yapmadan ölürsen bir anlamı olmaz. İsteklerin masumca ve gayet doğal. Nasıl yani? Yarın tekrar cadılara gidebilir miyim? Evet, özgür olmanı istiyorum. Sadece tehlikeden ve insanlardan uzak dur. Benim için yeterli. O zaman yarın beraber gidelim mi anne? Olur. Anne, bu beni mutlu etti ama neden sesin yüzünde oldu? Cadılardan mı korkuyorsun? Hayır. Sadece mutlu olmana çok sevindim. Anne neden böyle konuşuyorsun? Anlamıyorum. Sadece bu anın tadını çıkaralım, olur mu? Yanımdasın ve ben mutluyum. Peki. Anne, aslında bir gün sana yeryüzünün her yerini gezdirmek istiyorum. Bana belli etmesen de ağacın altında yaşamaktan sıkıldığını biliyorum. Sana buralardan uzakta, senin hep hayallerinde olan yanında nehir akan bir ev yapacağım. Kimseden gizli yaşamak zorunda kalmadığımız güzel bir yer bulacağım. Tehlikeden uzak. Bu benim tek hayalim. Çünkü ben seni çok seviyorum anne. Anne? Anne, uyudun mu? Anne? Yaler, ne oldu da bu saatte uykumu bölüyorsun? Efendim, Yeşim Prenses'in büyük kitabı çalınmış. Ne demek kitap çalındı? Sanırım Şövalye Simonov kitabı öğrenip çalmış ve büyücüyü öldürüp kaçmış. Ne diyorsun sen? Dediklerini kulağın işitiyor mu? Kralım, maalesef durum böyle gözüküyor. Aptal. O zaman ne diye dikiliyorsun? Çabuk şövalyelere haber ver. Her biri dört bir tarafa dağılsın. Sınır dışındaki ormanlara kadar alsınlar. Hemen. Hadi tez çabuk bulun onları. Kesinlikle. Dinlenmemiz lazım. Ayrıca Simonov'un zenginlik vaadine güvenerek apar topar yola çıktı. Hala bize bir açıklama yapmadı.
Pekala. Burada biraz durup dinleneceğiz. Hadi artık Simono, bize neler döndüğünü anlat. Bizi neyin zengin edeceğini. Ayrıca büyücü de gelecek demiştin. Onu neden öldürdün? Hadi bunu öğrenmeliyiz artık. Bu küçük pembeler böyle nazlanacaksa onlardan kurtulmam gerekebilir. Geleceğime emindim. Seni dinliyorum. Simono, ben artık çok yorgunum. Saraydan kaçmak istiyorum. Her yaşın güzelliğini tatmak, kırlarda gezmek istiyorum. İradem dışında üstüme yüklenen sorumluluklar olmadan özgürce yaşamak istiyorum. Sarayda afilli bir hapis hayatını artık kabullenemiyorum. Bana yardım et. Beraber kaçalım. Bu çaldığım kitabı Valabrion veya Barkaner'de oldukça yüksek altına satabiliriz. Ne dersin? Çantadaki kitap neden bu kadar değerli? Bu Yeşim Prenses'in kendi yazdığı bir büyü kitabı. Özünde kişiyi anlayacağını anlatır. Yani her okuyan için açıldığında duygularına özel yazılır. Kimisine çok, kimisine az anlam verebilir. Bu okuyanın anladığına denktir. Bazen bir gazel, beyitler, kimilerine ise bir cümle yeter. Duygusu olan her varlığın eksik duygularına hitap eder. İçindeki eksik kalan duyguyu ona tattırır. Herkes tek sefer okuyabilir. Kral ise sadece kitabı okumadan kitaptaki büyüyü bana çözdürerek ölümsüzlüğe ulaşmaya çalıştı. Her ay şehirde kaybolan ve ölü bulunan çocukların sırrı bu. Ben çok pişmanım Simono. Ölümsüz olabilmek için çocukları mı öldürdünüz? Bunu kral istedi. Yaver çocukları kaçırıyor, ben kanlarıyla büyüyü hazırlıyordum. Nuntmar ise içerek büyünün etkisiyle körpe bedenlerin sağlığında ölümden kaçıyordu. Bize de ihtiyacı olduğu için içiriyordu. Ama ben bir yıldır kullanmadım. Sakladım. Bazen de kitabı açıp okumak istedim ama ben bir büyü ya da içkiyle uyuşmuş bir zihinde hayale dalmak istemiyorum. Her duyguyu kendim hissederek yaşamak istiyorum Simon. Bana yardım et. Beraber özgür olalım. Lütfen. Pekala, sana yardım edeceğim. Vay anasını ya. Biz de kötü şeyler Peki bu yaptık kitap ama gerçekten bu insan bambaşka duygularını bir tamamlıyor mu? Yıllarca çocuk öldürmüşler. Bu kitap eksik duyguları tamamlıyorsa annemin içimdeki duygusunu tamamlar mı? Onu geri getirebilir mi? O kitabı almalıyım. Simona Vatlar. Boş ormandan korkuyor. Çabuk toparlanın. Hemen yola düşmeliyiz. Lambacı, neden durdun? Zaten geride kaldık. Sessiz ol. Çalılıkta bizi izleyen bir şey var. Tetikte ol. Yavaşça ona yaklaşacağım.
Simonov dur. Lambacıyla okçu arkada kaldı. Simonov, bence biz devam etmeliyiz. Ben yakalanmak istemiyorum. Hayır, onlar bizim dostumuz. Beraber yola çıktık. Zaten yavaş ilerliyoruz. Bir de onlarla mı uğraşacağız? Tamam, sakin olun. Neden yavaşladıklarını öğrenip devam edelim. Beraber yürüyelim. Kral onları yakalarsa bizi de bulur. Aslında senin bizi izlediğini ormanda yürürken o iki aptaldan önce sezmiştim. Ama anlarsın ya, dostlarımı benim öldürmem ahlaken bana yakışmazdı. Hadi çık ortaya. Basit bir asker mi sandın?
Çocukların hepsi öldürülmüş. Simonov ve kitap hala yok. Nereye saklandın Simonov? Ormandaki bütün paçka yolları arayın ve temkinli olun. Simonov, bunun bedelini ödeyeceksin.